try to speak loudly until you get that working. Çalışana kadar biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışabiliriz. Fantastic, thank you. And now it's clear. Şimdi biraz daha netleşti. Who came after yesterday morning? Dün sabahtan itibaren kimler yeni geldi acaba? Dün sabah burada olmayanlar. Okay, so we need a review. Tekrar yapacağız o zaman. Yeah, if anybody wants to move a little further up, they're also welcome. Biraz öne doğru yaklaşmak isterseniz lütfen buyurun. Video people are taking over. You can sit here. I suggest you can sit there. And once it gets a little warm, we can open the doors so no one dozes off. Yani biraz ısınınca da kapıları açabiliriz ki kimsenin kapısı kapanmasın. Om Jnana-timirandasya Jnana-andjana Shalakaya Chakshurumilitam-jena Tasmaya Shri-Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, let me ask a few more questions. Birkaç soru sormama izin verin. Who has read the Bhagavad Gita? Bhagavad Gita'yı kimler okudu? Okay. Who has read whatever Srimad Bhagavatam we have in Turkish? Srimad Bhagavatam'ın çevrilmiş olan kısımlarını kimler okudu? Türkçe. Çok iyi. Türkiye'de. We're talking about this topic of what is Bhakti. Bhakti'nin ne olduğu konusu üzerine konuşuyoruz. Something else. Maybe one of those microphones is on. Or do you have a mobile? Is there a mobile phone out there? He's got the other mic. The other microphone. He's got the other mic. And he's outside. It's not in his hands. Right now he's showing someone how to put on a dhoti. Down. Okay, Hare Krishna. So we're talking about what bhakti is, or what devotion actually means. Bhakti'nin ne olduğu ve aslında adanmanın ne anlama geldiği üzerine konuşuyoruz. And because we're here practicing Bhakti Yoga. Çünkü biz burada Bhakti Yoga pratiği yapıyoruz. So it helps if we know what it is that we're doing. Yani ne yaptığımızı bilmemiz iyi olabilir. And what our goal is. Ve onun amacının ne olduğunu bilmek. And how we're going to get there. Amacımızın ne olduğunu ve oraya nasıl ulaşacağımızı bilmek iyi olabilir. So generally the approach to Bhakti is from the bottom up. Genelde Bhakti'ye olan yaklaşım aşağıdan yukarı doğru oluyor. And that means that we're practicing Bhakti Yoga.
Bu da şu anlama geliyor. Biz Bhakti Yoga pratiği yapıyoruz. We are Bhakti yogis. Biz Bhakti Yogileriz. And we know that there are devotees, people who practice Hatha Yoga. Hatha Yoga pratiği yapan kimseler olduğunu biliyoruz. Adananlar olduğunu. And then some people like to practice Karma Yoga. Ve bazı kimseler de Karma Yoga pratiği yapıyorlar. Although it's not as popular as doing asanas and so on. Asanalar kadar popüler olmasa da. As far as Jnana Yoga, there are very few people who practice Jnana Yoga. Jnana Yoga söz konusu olduğunda çok az kişi onu pratik ediyor. Very few people who are analytically studying the nature of reality. Gerçeğin doğasını analitik bir şekilde çalışan çok az sayıda kişi var. And trying to come to a conclusion as to what is actually the ultimate cause of everything. Ve her şeyin nihai olan sebebinin ne olduğunu bu şekilde ulaşmaya çalışan çok az kişi var. And everyone likes to have an identity. Herkes bir kimliğe sahip olmaktan hoşlanır. So we like our identity as being that we're Bhakti yogis. Biz de Bhakti Yogi olma kimliğini seviyoruz. And from this bottom-up approach that can be said to be true. Ve bu aşağıdan yukarıya olan yaklaşımın doğru olduğu söylenebilir. What's going on? Neler oluyor? Go on. Like some kind of psychological. Great. But from the Shastra or the scripture that we're basing this presentation on, Ve biz kendisine dayanarak yaptığımız veya bu sunumu yaptığımız şastra ve metinlere bakacak olursak, we're taking a different approach, which is from the top down. orada farklı bir yaklaşım göreceğiz. Yani yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım var. And this presentation is based on Brihad Bhagavatamrita, Ve bu sunum Bhagavatamrita'ya dayanıyor. which is a very wonderful book. Bu da harika bir kitap. If you speak English, then please read it. Eğer İngilizce biliyorsanız lütfen okuyun. Unfortunately, it's neither in Turkish nor in Russian. Ne yazık ki Türkçe ve Rusça'ya henüz çevrilmiş durumda değil. I don't think it's in many languages at all. Yani çok fazla dile çevrildiğini zannetmiyorum şu anda. But it is the Srimad Bhagavatam, and this is Bhagavatamrita. This is like the ultimate essence and conclusion of the Bhagavatam. Şimdi Bhagavatam var ve bu Bhagavatamrita yani Bhagavatam'ın esası ve özünü içeriyor. And there's a dissertation or a presentation Ve bir sunum var. by the associates of Lord Vishnu, Rab Vishnu'nun birlikteliğinde olan kimselerin yaptığı bir sunum. the Vishnu Dutas, Vishnu Dutalar bunlar. and they are talking to Gopkumar, who is the hero of this story. Ve bu hikayenin kahramanı olan Gopkumar'la konuşuyorlar. He's looking for the ultimate goal of life. O hayatın nihai amacını arıyor. He's looking for the person who is worshipped by the mantra he has received from his guru. Gurusundan almış olduğu mantranın hürmetlerini sunduğu, ibadet ettiği kişiyi arıyor. And one wonderful thing is that he never gives up. Ve harika olan bir şey de şu ki o hiçbir zaman vazgeçmiyor. He goes through different strata of existence. Varoluşun farklı aşamalarından geçiyor. From being on this planet to all the different planets of the universe. Bu gezegenden başlayarak bütün evrende bulunan gezegen sistemlerini dolaşıyor. And then he goes through the different dimensions of the spiritual world as well.
Ve aynı zamanda spiritüel dünyanın farklı boyutlarına da gidiyor. And he just doesn't stop. Ve durmuyor. Even when he's in the association of an incarnation of Krishna. Krishna'nın bir enkarnasyonuyla karşılaştığı anda bile. But because that incarnation is not the form that's worshipped by his mantra, he's never satisfied. Mantrasının ibadet ettiği kişi olmadığı için o enkarnasyon olmasına rağmen o yine de tatmin olmuyor. So he keeps going and going. Ve devam ediyor. And there, the Vishnudutas, they are talking to him and explaining to him what bhakti is. Ve orada Vishnudutalar onunla konuşuyorlar ve ona Bhakti'nin ne olduğunu açıklıyorlar. And why bhakti is better than all other forms of yoga. Ve Bhakti'nin neden diğer tüm yoga sistemlerinden daha iyi olduğunu açıklıyorlar. Why the best form of, or the general form of bhakti are the Nava Anga, or the 9 limbs of bhakti. Ve onun genel formunu, Bhakti'nin genel formunu anlatıyorlar. Nava Anga, yani 9 tane adımdan oluşuyor. And of these 9 limbs of bhakti, Nam Sankirtan, or chanting Hare Krishna, is the best. Ve bunların içerisinde Nam Sankirtan, yani Mahamantra'nın söylenmesi en iyi diyorlar. And why loud chanting of Hare Krishna is better than any other form of meditation. Ve sesli bir şekilde Mahamantra'nın söylenmesi herhangi bir meditasyon türünden daha iyidir diyorlar. It is the easiest form of meditation, or easier, put it that way. Bu meditasyon yapmanın daha kolay bir formu. And at the same time, its fruit or benefit is greater than can be gotten anywhere else. Ve onun verdiği meyve ve sonuç da herhangi bir yerde bulunabilecek herhangi bir sonuçtan daha iyi. So, we're talking about bhakti. Biz Bhakti hakkında konuşuyoruz. And they explain that bhakti is the service that is rendered to Krishna by his associates in the spiritual world. Ve onlar açıklıyorlar, Bhakti, Krishna'ya spiritüel dünyada onun birlikleriyle olan kimseler tarafından yapılan hizmettir diyorlar. And that bhakti is a spiritual potency. Bhakti, spiritüel bir potansiyel. It is the manifestation of Krishna's pleasure potency. Krishna'nın memnuniyet, yani zevk potansiyelinin bir tezahürü aslında. Krishna's Ladini Shakti. Krishna'nın Ladini Shaktisi. And it's a transcendental power. Ve bu aşkın olan bir güç. Which cannot be achieved by any kind of material effort. Herhangi bir maddi çabayla da ulaşılabilir bir şey değil. And that's where sadhana or sadhana bhakti comes into perspective. Ve burada da sadhana, yani sadhana bhakti resme girmiş oluyor. So the residents of Vaikuntha, they have spiritual bodies. Vaikuntha'da yaşayanların spiritüel bir bedenleri var. They have love for Krishna or whatever form of Krishna they are serving. Hizmet ettikleri formu her neyse onlar Krishna'yı seviyorlar o formuyla. And therefore their bodies are actually personifications of service. Yani onların bedenleri hizmetin kişileşmiş hali. They are bhakti personified. Onlar kendileri bhaktiler. Therefore whatever they do is bhakti. O yüzden de her ne yaparlarsa o bhakti olmuş oluyor. So they do things like massaging Krishna's feet. Yani Krishna'nın ayaklarına masaj yapmak gibi şeyler yapıyorlar. Bringing a offering of food to Krishna. Krishna'ya yemek sunuyorlar. So many different personal activities. Birçok böyle şahsi faaliyette bulunuyorlar. And then of course we also do the same thing. Ve tabii biz de aynı şeyleri yapıyoruz. We're going to make an offering of food now to Goranga. Biz şimdi Goranga'ya yemek sunacağız. And when we put deities to sleep, then we massage their feet.
Ve murtileri yatırdığımızda onların ayaklarına masaj yapıyoruz. So isn't that bhakti? Peki bu bhakti değil mi? So from this perspective, the answer is no. Bu bakış açısından bakıldığında bunun cevabı hayır. Because we don't have love. Çünkü biz o sevgiye sahip değiliz. Because our bodies are not spiritual. Çünkü bedenlerimiz de spiritüel değil. So those activities are actually material activities. Bu yaptığımız faaliyetler aslında maddi faaliyetler. Or rather, they're activities performed by the senses. Ve duyular tarafından yapılan faaliyetler bunlar. And from this transcendental perspective, they don't qualify as bhakti. Ve bu transandantal bakış açısına göre de bhakti olarak kabul edilmiyorlar. But Ama when aman. But when you just open the door a little. But when we perform those same activities, ama biz bu aynı faaliyetleri yaptığımızda under the guidance of spiritual authorities and spiritual master, ve bunu da spiritüel otoritelerin ve spiritüel hocaların rehberliğinde yaparsak eğer, then something happens. o zaman bir şey oluyor. What happens Ne oluyor? is that Krishna gives his mercy to those who it's not, imitate is not a good word because it looks like you're making fun. But who are duplicating the activities of transcendence. Krishna da merhametini bu aşkın olanın aynısını yapmaya çalışan kişilere veriyor. So they are cooking and we are cooking. Onlar yemek pişiriyorlar, biz de yemek pişiriyoruz. This cooking is bhakti. Onların yaptığı yemek bhakti. This cooking is cooking. Bu yemek de yemek. But by Krishna's mercy, this cooking starts to actually become bhakti. Ama Krishna'nın merhametiyle bu yemek yapmak da bhakti olmaya başlıyor. In the sense that it is leading to sadhana bhakti means that practice that leads you to real bhakti. Yani bu şu anlamda bu yaptığımız pratik sadhana bizi bhaktiye doğru götürüyor. And Jejata Mam Prapadyante, to the degree that devotees have love for Krishna, ve bu da adananların Krishna'ya duydukları sevgiyle doğru orantılı. to that degree their activities become saturated and imbued with devotion. Ve onların sevgisine bağlı olarak, onunla doğru orantılı olarak onların yaptığı faaliyetlerde bhakti ve adanmayla dolmaya başlıyor. So we call our activities bhakti. Biz yaptığımız faaliyetlere bhakti diyoruz. But we should be clear that it's not this transcendental bhakti. Ama bu konuda net olmamız gerekir. Bu aşkın olan bhakti değil. But it's practicing. Ama bu bir pratik. And we're engaging in service with the hope that someday Krishna will give us mercy. Ve biz de bu faaliyetleri bir gün Krishna'nın bize merhametini vereceği umuduyla yapıyoruz. That will actually elevate us to the spiritual realm. Ve bu merhamet de bizi spiritüel olan dünyaya yükseltebilir. Where with spiritual bodies and with love, then we can do real bhakti. Ve orada da spiritüel bedenlerle ve gerçek bir sevgiyle gerçek bhaktiyi uygulayabiliriz. I will show a verse that applies to both of these. Ve her ikisini de kapsayan bir kıtadan bahsedeceğim. Now, let's talk a little. Is that okay? We sort of... Bu anlaşılıyor mu? Tamam mı? It's not easy. Pek kolay değil. And for those who came since yesterday morning, it takes time to digest. Ve dün sabah burada olmayanlar için de hazmetmesi biraz zor olabilir.
zaman olabilir. But it is this knowledge of devotion Ama bu adanmanın bilgisi that allows us to chant Hare Krishna properly. ve bu bilgi bizim Hare Krishna mantrasını düzgün bir şekilde söylememize izin veriyor. Just like yesterday I was talking to Nishinga Krishna Prabhu. Ben dün Nishinga Krishna Prabhu ile konuşuyordum. I was saying that you have to translate more books. Ona diyordum ki daha fazla kitap çevirmek zorundasın. It's wonderful that everyone's getting together to chant Hare Krishna. Bu harika, herkesin bir araya gelip Hare Krishna mantrasını söylüyor But olması. just having a Bhagavad Gita and a first canto is not enough. Ama sadece bir Bhagavad Gita ve Bhagavatam'ın 1. kantosuna sahip olmak yeterli değil. Just and from cookbooks you don't become Krishna conscious. Ve yemek kitapları size Krishna bilinçli yapmayacaktır. And we'll see that you need to actually have the proper scope and vision of transcendence. Yani aşkının doğru bir resmine ve onu anlayacak bir anlayışa sahip olmanız gerekiyor. Because by hearing about this, çünkü bunun hakkında duyarak we become inspired to do this. Bunu yapmak için ilham almış oluyoruz. And without hearing, then the inspiration doesn't really come. Ve duymadığımızda bu ilham gerçekten ortaya çıkmayacaktır. And without that inspiration, the proper attitude to chanting won't be there either. Ve bu ilham da olmadığında mantrayı söylemenin doğru yaklaşımına sahip olmayacağız. You can try it artificially. Bunu deneyebilirsiniz yapay bir şekilde. You know, sit down doing kirtan, and then kirtan leader says, "Okay, everyone chant from your heart." Ve kirtana oturduğumuzda herkes diyor ki, kirtanı yapan kişi kalbinizden söyleyin. But it's not just going to happen just because all of a sudden I decided I'm going to chant from my heart. Ama bu bir anda olmayacak. Ben bir anda kalbimden söylemeye karar verdim diye. Our hearts have to be connected to the hearts of the residents of the spiritual world. Bizim kalplerimizin spiritüel dünyada yaşayanların kalpleriyle bir bağlantı kurması gerekiyor. And then by connection to them, then we can start to actually chant from our heart. Ve bu bağlantı sayesinde ancak biz kalpten söylemeye başlayabiliriz. Okay, that's a long introduction. Bu uzun bir giriş oldu. How does sadhana work? Sadhana nasıl işliyor? The taste of devotion. Adanmanın tadı. And this is a different approach to explaining this topic than, for instance, you find in Chaitanya Charitamrita. Ve bu Chaitanya Charitamrita'da bulduğumuzdan biraz farklı bir yaklaşım ve açıklama biçimi. Or even if you go in the Bhagavatam, ya da Bhagavatam'dakinden. Sort of starts sort of at the middle. Yani ortasında başlıyor. And then we'll see different aspects. Ve şimdi farklı boyutlarını göreceğiz. So, as devotees practice chanting, hearing, other aspects of service, Adanalar pratik yaptıkça, zikrettikçe, duydukça ve diğer hizmetlerde bulunduklarında and they do things nicely, ve yani bunları da hoş bir şekilde yaptıklarında, which means that they're doing things without offense. Yani bu da kabahat işlemeden yapmaları anlamına geliyor. You know, just this morning, Shambhi Hari was on the treadmill over there. The running. You know, what you're running on. Yani Şambhi sabahleyin yürüyüş bandındaydı, koşu bandında. So he was frustrated because it was boring. He was getting nowhere. Biraz da hayal kırıklığına uğruyordu çünkü çok sıkıcıydı ve hiçbir yere ulaşamıyordu bununla. It's different than running out in the country. Yani gidip de köyde koşmaktan farklı bu. He was scared to go on the road because there's all these dogs out there. Ama dışarıya çıkmaktan da korktu çünkü dışarıdaki yollarda köpekler vardı. That's what they want to see first thing in the morning, a man running down the road. Onların da sabahleyin görmek istediği ilk şey orada koşan bir adam. Then he would have run really fast. Çok hızlı koşması gerekecekti gerçekten. When we do offenses, then it's like running on a treadmill and you're getting nowhere. Yani kabahat işlediğimizde bu aynı bir yürüyüş bandında yürüyüp hiçbir yere ulaşamamaya benziyor. But
devotees avoid offenses. Ama adananlar kabahatlerden kaçınıyorlar. So as they practice Krishna consciousness, then there should be a maturing. Ve Krishna bilincini uyguladıkça bir olgunlaşma olması gerekir. It's like your body. It just naturally grows up. Aynı vücudumuzun yani doğal bir şekilde büyümesi, olgunlaşması gibi. And devotees receive a taste for devotion. Ve adananlar adanma için bir tat duymaya başlarlar. They develop a taste or an attraction for different activities. Farklı faaliyetler için bir tat hissetmeye başlarlar, geliştirmeye. And that inspires them to go forward. Ve bu da onları devam etmeleri için ilham verir. Some devotees like, and it will be individual. Bu yani kişiden kişiye değişecektir. Some devotees will prefer to worship the deities. Bazı adananlar murti ibadetini tercih ederler. Other devotees to chant Hare Krishna. Diğerleri Mahamantra'yı söylemeyi. Some devotees like to read more. Bazı adananlar daha çok okumayı severler. Other devotees like to go on parikrama and things like that. Bazı adananlar da parikramaya gitmeyi isterler ve bunun gibi şeyler. But whatever inspires you to Krishna consciousness, that's what you need to feed more and more. Her ne sizi Krishna bilincinde cezbediyorsa bunu daha fazla beslemeniz gerekir. And it may vary from person to person. Ve bu da kişiden kişiye değişebilir. And on the higher levels of advancement, Ve ilerlemenin daha yüksek seviyelerinde then the reciprocation with Krishna becomes increasingly precise, onların Krishna ile olan alışverişleri gittikçe daha kesin, diverse and ecstatic. daha net bir hal alır, daha çeşitlenir ve daha huşu getirir. Okay, there are different stages of spiritual development, general stages. Spiritüel gelişmenin farklı seviyeleri var, genel seviyeler. I will just mention them. Onlardan bahsedeceğim. First, there's faith. İlk olarak inanç geliyor. Then, if one has faith, one begins to seriously associate with Vaishnavas. Eğer bir kişide inanç gelişmişse o zaman o ciddi bir şekilde Vaishnavalarla birliktelik kurmaya başlar. Like what we're doing here, that's called sadhu sangha. Bizim burada yaptığımız gibi buna sadhu sangha deniliyor. And then when one is inspired, then one starts to do practice. Ve eğer kişi ilham duyuyorsa pratik yapmaya başlar. Start to chant, japa. Japa mantra söylemeye başlar. Reorganize my time so that I have a similar to a morning program like this. Ve tekrar zamanını ayarlar ki sabahleyin böyle bir sabah programı yapabilsin. Of course, you can't have a whole morning program like this in your home, but abbreviated version. Yani tam olarak bu uzunlukta bir programı sabahleyin evinizde yapamayabilirsiniz ama onun kısa bir formunu yapabilirler. And then when you start this practice, something starts to happen. Ve bu pratiğe başladığınızda bir şeyler olmaya başlar. If you're attentive, then you start to see that your heart, your mind, your habits begin to change. Ve eğer dikkatliyseniz o zaman kalbinizin, zihninizin ve alışkanlıklarınızın değişmeye başladığını görürsünüz. We naturally begin to become purified. Doğal bir şekilde arınmaya başlarsınız. Anartha nivritti, these bad habits that come from sinful activity, Anartha nivritti, günahkar faaliyetlerden gelen kötü alışkanlıklar, they dissolve. onlar kaybolmaya başlarlar. I'm just looking, I am on, I can't even see what number slide I'm on. But later on, and I don't think we will be able to get there. Evet, sanırım oraya ulaşamayacağız. But maybe. Ama belki ulaşabiliriz. I'll explain how these bad habits happen from committing sinful activity. Bu kötü alışkanlıkların nasıl, yani yaptığımız günahkar faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıktığını açıklayacağım. And the different types of seeds or the different types of karma that result from sinful activity or pious activity. Ve günahkar veya erdemli olan faaliyetlerin neden olduğu farklı türde tohumlardan ve karmalardan bahsedeceğim. Being bad is not good.
Kötü olmak iyi değil. And being good is not good. Ve iyi olmak da iyi değil. In other words, doing pious things. Yani erdemli şeyler yapmak. Because both are material. Çünkü ikisi de maddiler. Being spiritual is good. İyi olan spiritüel olmak. So, as devotees, sadhu bhajana kriya, anartha nivriti, and as you gradually become free from bad habits, then a person becomes very steady. Ve kişi yavaş yavaş bu kötü alışkanlıklardan kurtulduğunda sabitlenmeye başlar. It's no longer an issue of, sometimes I feel very successful in my spiritual life and sometimes everything's falling apart. Bu artık böyle değildir. Yani bazen spiritüel gelişimde çok başarılı hissediyorum, bazen her şey bir anda kayboluyor. But because the purification of the heart is taking place, ve kalbin arınması gerçekleştiği için, therefore one starts to reach a very steady stage, or steady like this, steadily increasing stage of spiritual life. Ve bu şekilde kişi gittikçe artan kararlı bir aşamaya ulaşmış olur. And when you become steady in spiritual life, then this taste really increases. Ve spiritüel hayatta kararlı hale geldiğinizde bu tat gerçekten artmaya başlar. In fact, the whole stage of development is called taste, ruchi. Aslında tüm bu gelişme aşamasına tat deniliyor. Yani ruchi. This is still in the practicing stage. Bu hala pratik etme aşaması aslında. And that taste, as you become real taste for bhakti, for serving Krishna, then you become also very attached. Ve bhaktiye ve Krishna'ya hizmet etmekten daha çok tat aldıkça bağlanmaya başlarsınız. That attachment increases and develops. Ve bu bağlanma artar. As far as it can develop in the mode of goodness. Yani erdem modunda gelişebilecek kadar gelişir. And that's the level of sadhana. Ve bu da sadhana seviyesi. And these are all within the scope of material world. Ve bunlar hala maddi dünyanın alanı içerisinde. From here, from this sadhana, to get to transcendence, that then requires a special mercy. Ve bu sadhana seviyesinden spiritüel olana ulaşmak özel bütün merhameti gerektirir. And transcendence means love for Krishna. Ve aşkınlık demek de Krishna'ya sevgi duymak To demektir. attain love for Krishna. Yani Krishna'ya olan sevgiye ulaşmak. And that love for Krishna has two general forms. Ve bu Krishna'ya duyulan sevginin de iki genel formu vardır. One is the immature and the mature. Biri olgun olmayan, diğeri olgun olan. Immature is called bhava. Olgun olmayan aşamasına bhava denir. And mature is called prema. Ve olgunlaştığı zaman da ona prema denilir. And then that has stages. Ve bunun da kendi içinde aşamaları vardır. So, prema, sneha, pranay, rag, anurag, bhav, mahabhav, these are different stages of love. Bunlar sevginin farklı aşamaları. So, these higher levels of advancement are this taste and attachment. Yani bu gelişmenin daha yüksek seviyeleri bu tat ve bu bağlanma demektir. And at that time, the reciprocation with Krishna Ve o zaman da Krishna ile olan bu alışveriş is no longer just so general. o kadar genel değildir artık. It becomes precise. Daha net bir hal almaya başlar. Which means that I'm servant of Krishna becomes focused on I'm a certain kind of Krishna, or I want to become a certain type of Krishna. Yani o ben Krishna'nın genel olarak hizmetkarıyımdan onun ben daha özel bir hizmetkarıyım, özel bir türde hizmetkarıyıma doğru düşüncesine doğru değişir. And this feeling of servitude becomes diverse or manifest in different types of devotional activity. Ve bu hizmetkarlık durumu da farklı faaliyetlerde çeşitlilik göstermeye başlar. And devotees feel very ecstatic.
Ve adananlar çok mutlu hissederler, çok huşu içinde olurlar. Now here the word ecstasy doesn't mean spiritual ecstasy, Ama buradaki bu huşu spiritüel anlamdaki huşu or değil. rather transcendental ecstasy. Ya da aşkın olan huşu Let değil. me use the word transcendental. It's still ecstasy in the mode of goodness. Bu huşu hala iyilik modunda, erdem modunda olan bir huşudur. So real happiness in Krishna's sadhana bhakti service. Yani Krishna'nın sadhana bhakti hizmetindeki huşu. So, here it gets a little fuzzy, and there it's good. So, but even devotees who live in this world, Bu dünyada yaşayan adananlar dahi, in bodies made of material energy, ki onların bedenleri maddi enerjiden yapılmıştır. can engage in pure bhakti. Ama onlar da saf bir bhaktide bulunabilirler. Because the awakening of bhakti Çünkü bhaktinin uyanışı transforms their bodies. onların bedenlerini aşar. So this is what's called the spiritualization of the material body. Bu maddi bedenin spiritüelleşmesidir. As we mentioned, our ability to practice is because we get Krishna's mercy. Daha önce belirttiğimiz gibi bizim pratik etme yeteneğimiz Krishna'nın merhametinin sonucunda ortaya çıkıyor. And that mercy is coming to us through Vaishnavas and Guru. Ve bu merhamet de bize Vaishnavalar ve Guru aracılığıyla geliyor. And to the degree that we're getting this mercy, the mercy has an effect on our bodies. Ve bu merhameti aldığımız ölçüde o merhametin bizim bedenlerimiz üzerinde de bir etkisi var. It's like electricity. Aynı elektrik gibi. So, you know, back in the late 70s and early 80s, 70'lerin sonunda ve 80'lerin başında the Russian KGB, Rusya KGB'si they got wind of the fact that we are printing and distributing Bhagavad Gitas in Russia. Onlar Rusya'da Bhagavad Gita'yı bastığımızı ve dağıttığımızın farkına vardılar. And of course, that you can't do that in a communist country. Ve tabii ki komünist bir ülkede buna izin verilmiyordu. So they wanted to know, where is this printing press? Ve bu baskı malzemelerinin nerede olduğunu bilmek istediler. So they jailed quite a few devotees, Birkaç tane adanını hapse attılar. some of whom died in jail, Ve onlardan bazıları hapishanede öldüler. and they also tortured them. Ve onlara işkence de yaptılar. So, and one of the things that they did was electrical shock treatment. Ve yaptıkları yani işkencelerden biri de elektrik vermekti. Anyway, I think everyone's had experience with an electric shock. Sanırım herkesin bir elektrik şokuyla ilgili bir deneyimi vardır. If the electricity is little, if it's a little current, Eğer yani bu şokun akım gücü düşükse, then you have little electricity running through your body. o zaman vücudunuzda az bir elektrik dolaşımı olur. And as that current increases, it becomes larger and larger. Ve bu akım arttıkça da gittikçe bu etki daha fazla olur. And at a certain point, it becomes torture. Ve bir noktadan sonra bu bir işkenceye dönüşür. But here, pure bhakti also similarly works like that. Burada saf bhakti de aynı şekilde işliyor. To the degree that this bhakti actually enters into our body, it spiritualizes the body. Bhakti vücudumuza ne kadar girerse vücudumuz bedenimizi o kadar spiritüelleştirir. But it has to be pure. Ama saf olması gerekiyor. And I won't get into the difference between pure bhakti and other forms of bhakti. Ve şu anda ona girmeyeceğim. Yani saf bhakti ile diğer bhakti türleri arasındaki farka. There'll be some references to that later. Daha sonra ona bazı göndermelerde But bulunacağız. that's a whole presentation. Ama bu başka bir sunumun konusu. And the extent of this is that actually devotees' bodies can become completely spiritual. Ve bu öyle bir aşamaya kadar ulaşabilir ki adananların vücudu tamamen spiritüelleşebilir. I'll show different alternatives here. It's not that that's going to happen to everybody. Yani burada farklı alternatifler göstereceğim. Bu herkese olacak bir şey değil. But for instance, there are associates of Chaitanya Mahaprabhu Ama örneğin Chaitanya Mahaprabhu'nun birlikteliğinde olan kimseler vardı. who were like that. Onlar öyleydiler.
Even Gorkishore Das Babaji. Goranga Das Babaji da öyleydi. Once when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wanted to wash his feet, bir keresinde Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur onun ayaklarını yıkamak istediğinde, with an expression of humility, yani alçak gönüllülüğünü göstermek için, Gorkishore Das Babaji's humility, yani Goranga Das Babaji'nin he was alçak gönüllülüğünü so göstermek için, upset that a Vaishnava would want to wash his feet o kadar bundan rahatsız oldu ki bir Vaishnava'nın onun ayaklarını yıkamak that istemesinden, he just ran away. ki kaçtı. But he ran away into the Ganges, Ama Ganj'a kaçtı. and he didn't come out for 1 month. Ve bir ay boyunca oradan çıkmadı. He was in the water for 1 month. Bir ay boyunca suda kaldı. A month later, he came out, and Bir ay sonra çıktı. of course, everyone was very happy to see that he came back. Ve herkes tabii ki onun geri geldiğini görmekten çok mutlu oldu. So there are many examples like that in Chaitanya Charitamrita Chaitanya Charitamrita'da anlatılan bunun gibi birçok örnek var. of Lord Chaitanya's associates who are here in the world in their spiritual bodies. Rab Chaitanya birliklerinde bulunan kimseler bu maddi dünyada bulunuyorlar ama spiritüel bedenlere sahipler. Or, as we spoke here, Bhakti enters into devotees' bodies by Krishna's mercy. Ve burada konuştuğumuz gibi Bhakti adananların bedenlerine Krishna'nın merhameti sonucunda girebilir. And then Sanatana Goswami says something that's very difficult to understand. Ve Sanatana Goswami de anlaşılması çok zor olan bir şey söylüyor. He says, or devotees' bodies and senses become suitable for performing bhakti by some God-given potency inherent in the jivas themselves. Ya da onların vücutları ve duyuları Bhakti'yi uygulamak için uygun hale gelebilir. Bu da civaların kendilerine bulunan, Tanrı'nın vermiş olduğu, onlarda içsel olarak bulunan bir potansiyel sayesinde olur. This takes some meditation, Bu biraz meditasyon gerektiriyor. and I haven't meditated on it Ve ben bunun üzerine meditasyon yapmadım. because he wrote it, I'm presenting it. Ama yazdığım için şu anda sunuyorum. So here the idea is, as we've stated, that real bhakti is in the spiritual world, Biz burada gerçek Bhakti'nin spiritüel dünyada olduğunu söyledik. and sadhana bhakti is trying to mirror the activities of the perfect devotees. Ve Sadhana Bhakti'de mükemmel olan adananların yaptığı faaliyetlerin bir aynası işlevini görüyor. But because we do that, in some way or another, Krishna's mercy starts to transform the bodies. Ama bunu yaptığımız için bir şekilde Krishna'nın merhameti vücutlarımızı dönüştürmeye başlıyor. That's why Vaishnavas' bodies are not considered to be ordinary. O yüzden de Vaishnavaların vücutlarının sıradan vücutlar olmadığı düşünülüyor. Vaishnavas or Vaishnavis. Yani Vaishnavaların ya da Vaishnavilerin. Okay. So, how then will this spiritualization takes place to practitioners advance? Peki ilerlemiş olan adananlarda bu spiritüelleşme nasıl gerçekleşiyor? Of course, by practicing the 9 limbs of bhakti. Tabii ki Bhakti'nin bu 9 kolunu pratik ederek. But I'm emphasizing, a fundamental principle has to be there. Ama temel olan bir ilke var. Onun orada olması gerekiyor. You have to live like a spirit soul. Bir ruh can gibi yaşamanız gerekiyor. You cannot live as if you're this body. Bu bedenmiş gibi yaşayamazsınız. Anyway, we're in the body, Her neyse biz yani bu bedende bulunuyoruz. but our lifestyle has to be a very different lifestyle. Ama yaşam tarzımızın çok farklı bir yaşam tarzı olması gerekiyor. At least within our inner motivation. En azından içimizdeki motivasyonlardan. Externally, it may appear the same as the lifestyle of someone else in some ways. Yani bazı açılardan başka birisinin yaşantısıyla dışarıdan yaptığımız şeyler benzer görünebilir. For instance, it's different in terms of what we eat. Örneğin yani yediklerimiz açısından farklı. Our entertainment and recreation are different. Dinlenme şeklimiz ve eğlence şeklimiz farklı.
But in other ways it may be the same. I'm working, they're also working. Ama belki diğer açılardan benzer görünebilir. Ben çalışıyorum, onlar da çalışıyorlar. Her, she's sleeping. No, I'm writing. Looks like you're sleeping. I'm writing this. At least we don't disagree if you're looking up. Uyuyor gibi görünüyorsun. Aynen yazı yazıyorum. En azından başını kaldırırsan iyi olur. So there needs to be a very strong sense of spiritual identity that I'm not this body. Yani bu beden olmadığıma dair çok güçlü bir spiritüel kimliğin olması gerekiyor. And a very well chalked out path of life Ve çok iyi belirlenmiş bir yaşam tarzı, bir yaşam yolu olması gerekiyor. that strengthens this spiritual identity and weakens the bodily identity. Ki bu da o spiritüel kimliği güçlendiren bir şey olmalı ve bedensel olan kimliği zayıflatan bir şey olmalı. Otherwise, the practices of devotion don't have their full effect. Yoksa adanma hizmetinin faaliyetleri tam etkileri gösteremezler. So, realizing that actually this material body and its senses and so on, this is the fundamental, basic, underlying trap of material life. Yani bunu fark etmek, bu bedeni ve onun duyularını ve bu maddi olan tuzağın farkına varmak en temel olan, en her şeyin altında yatan ilke aslında. It's something that we understand right at the beginning. Yani bunu en baştan anlamamız gerekiyor. And we have a theoretical connection with it. Ve bununla teorik bir bağlantı kurmamız lazım. But ours is more than theory. Ama bunun teorinin ötesine geçmesi gerekiyor. And unless we have a very strong aversion to this type of bodily identity, Ve bu bedensel kimlikten çok güçlü bir şekilde yani uzaklaşmadığımız sürece and avoid things that would in any way strengthen that, ve bunu güçlendirecek, bu kimliği güçlendirecek her şeyden kaçınmadığımız sürece our devotional activities become like running on a treadmill. Bu bütün adanma hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz bir yürüyüş bandında yürümeye benzeyecek. Okay. Here's a verse. Burada bahsettiğim kıta Until 9, right? Or 8:45. 9'a kadar devam ediyoruz değil mi? Yoksa çeyrek kalaya kadar mı? Let's say this verse all together. Bu kıtayı hep beraber okuyalım. I will say the Sanskrit, Ben Sanskritçesini and söyleyeceğim. then you can repeat. Sonra tekrar edebilirsiniz. Sarvapade vinirmuktam Sarvapade vinirmuktam Tatparatvena nirmalam Tatparatvena nirmalam Rishikena rishikesha Rishikena rishikesha Şivaram bhaktiruchyate Şivaram bhaktiruchyate. And here's the translation. Burada da çevirisi var. Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord. Bhakti adanma hizmeti tüm duyularımızı Rabbin hizmetinde meşgul etmek anlamında. The Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses. Ki o da Tanrı Yüce Şahsıdır ve tüm duyuların efendisidir. When the spirit soul renders service unto the Supreme, Ruhcan üstün olanı yani there kendi şahsına hizmet ettiğinde are 2 side effects. bunun 2 tane yan etkisi vardır. The first one is freed from all material designations, İlki, kişi bütün maddi olan kimliklerden özgürleşir. and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. Ve Rabbin hizmetinde meşgul oldukları için kişinin duyuları arınır. Okay, so let's just go over this again. How do practitioners advance to perfection? Bunu tekrar edelim. Uygulama yapanlar nasıl mükemmelliğe ulaşırlar? Engaging all our senses in the service of the Lord. Bütün duyularımızı Rabbin hizmetinde meşgul ederek. So we have our tongue, we have our nose, we have our ears, we have these 5 senses, and we also have the mind, which is the 6th sense. Bizim dilimiz var, burnumuz var, kulaklarımız var, 5 duyumuz var. Bir de 6. duyumuz olan zihnimiz var.
So the whole idea of bhakti is not to just, we come to a program and we do it here and then we go away and go back to business as usual. Yani Bhakti'nin anlamı buraya gelip bu faaliyetlerde bulunup sonra tekrar normal yaşantımıza dönmek değil. But that our life means that in all of our activities we're engaging our senses in Krishna service. Ama hayatımızda tüm duyularımızı Krishna'nın hizmetinde meşgul edecek şekilde davranmak anlamına geliyor. Of course, when we're working and have a job, then the question arises, well, how is that? I don't know, I'm working in an office, I'm a computer technician, how is that bhakti? Yani eğer çalışıyorsak, bir işimiz varsa, örneğin bir ofiste çalışıyorsak, bir bilgisayar mühendisiysek, Bhakti'yi nasıl uygulayacağız diye sorulmayız. To that Krishna gives the answer in the Gita. Bunun cevabını Krishna Bhagavad Gita'da veriyor. That if you're not doing service directly, eğer direkt olarak hizmet yapmıyorsanız, then you can make your work service o zaman işinize hizmet haline getirebilirsiniz. By sacrificing the results of your work to Krishna. Bunu da yaptığınız işin sonuçlarını Krishna'ya feda ederek yapabilirsiniz. And the result of work is generally money. Ve genelde de bu işin sonucu para oluyor. So that then becomes the means by which, by giving money for serving Krishna, then my work becomes purified. Ve bu şekilde kazandığım parayı Krishna'nın hizmetinde harcadığımda kazandığım para saflaşmış oluyor. Or that my work frees me up to give time to serve Krishna, and therefore, I don't know, 2 days a week I can help in Goranga Yoga restaurant. Ya da işim buna imkan veriyorsa o zaman 2 gün ben gidip Goranga Yoga'da örneğin hizmette bulunabilirim. Or do some other type of thing. Translate Prabhupada's book. Ya da Prabhupada'nın kitaplarını çevirebilirim. So, engaging all our senses in the service of the Lord. All our senses, as much as possible, when they're fully engaged, then that becomes the perfection. Yani bütün duyularımızı Rabbin hizmetine meşgul etmek, olabildiğince bütün duyularımızı meşgul etmek bu mükemmelliği getirecektir. So Prabhupada uses this word side effect. Prabhupada bu yan etki kelimesini kullanıyor. Which is usually something used for diseases. Genelde bu hastalıklarda kullanılan bir şeydir. Or when you buy some medicine, then it says it has these side effects. Yani ya da bir ilaç aldığınızda bu tür yan etkileri vardır diye yazar If you take this üzerinde. medicine for your headache, Yani siz bunu baş ağrısı için alırsınız bu ilacı. you may get cancer, Ve sonunda kanser you may olabilirsiniz. become incontinent. Ya da In certain bulaşıcı bir cases, hastalığa in yakalanabilirsiniz. certain cases it may kill you, Bazı durumlarda sizi öldürebilir. but it will take care of your headache. Ama baş ağrınıza iyi gelecektir. So that's a side effect. Yani bu yan etki. But here, these are good side effects. Ama burada iyi yan etkilerden bahsediyoruz. Sarva upadi. This upadi means freed from material designation. Sarva upadi, yani upadi maddi kimliklerden özgürleşmek anlamına geliyor. And the primary upadi, again, is that I'm this body. Ve yine söylüyoruz, ilk olan upadi, ben bu bedenim diye düşünmek. And then there are so many others. Ve bunun gibi birçok farklı kimlikler var. But they all relate to the body. Ama bunların hepsi bedenle ilişkili. I'm male, I'm female, I'm young, I'm old. Ben erkeğim, ben kadınım, ben gencim, ben yaşlıyım. I'm a doctor, I'm an architect, I'm a computer programmer. Doktorum, mimarım, bilgisayar programcısıyım. I'm a yogi. Ben yogiyim. All of these are designations. They relate to what the body is or what it's doing. Yani bu bedenin ne yaptığıyla veya ne olduğuyla hep ilişkili olan kimlikler. So, one is free from resignations, and the other one is one's senses become purified. Kişi kimliklerden özgürleşir ve duyuları saflaşır. So, as the senses become recipients of Krishna's mercy, they become purified, and as we mentioned earlier, the body becomes spiritualized. Dediğimiz gibi duyular Krishna'nın merhametini alabilecek bir duyarlılığa sahip olduğunda saflaşırlar. So here, this definition is of the definition of sadhana bhakti.
Burada yaptığımız tanım Sadhana Bhakti'nin tanımı. And it's also the definition of pure bhakti. Ve aynı zamanda saf Bhakti'nin de tanımı. Because when someone is completely freed from all material designations, including just... Çünkü kişi bütün maddi kimliklerden özgürleştiği zaman, including the designation that maybe I'm just a spirit soul, independent of Krishna. Ve bu kimliklerden birisi de ben sadece bir ruh canım ama Krishna'dan bağımsızım diye düşünmek de olabilir. And when one has purified or transcendental senses, ve eğer kişi aşkın olan duyulara doğru saflaşmışsa duyuları, certainly one is fully engaged in Krishna service. O zaman kişi tam anlamıyla Krishna'nın hizmetinde bulunuyordur. So, but we use this for defining what Sadhana Bhakti is. Ama biz bunu Sadhana Bhakti'nin ne olduğunu tanımlamak için kullanıyoruz. And actually I'm going to stop there. Ve burada duracağım. We'll try to continue, we will continue to. Yani devam edeceğiz. How does Bhakti actually encourage practicing devotees? Aslında Bhakti nasıl pratik yapan adananları cesaretlendiriyor? Better if we got 5 minutes if devotees have any questions. Adananların herhangi bir sorusu varsa 5 dakikamız var. I would like to ask you, you mentioned that we can't have love for Krishna, but we can just kind of imitate it or have the desire to feel it. But what about if we try to serve to the other devotees, to our gurus, with love and faith? Which kind of effect take place in our Yani biz Krishna'ya sevgi duyamayız dediniz. Yani yaptığımız faaliyetleri yaparken, ama biz eğer diğer adananlara ya da gurularımıza sevgiyle ibadet eder ya da hizmet edersek, o zaman nasıl bir etkisi olur bunun? You know, it's a matter of defining terminology. Bu aslında terminolojiyi tanımlamakla ilgili. And this word love, ve bu sevgi kelimesi, according to our definition as devotees, adananlar olarak bizim yaptığımız tanıma göre, is also a transcendental energy. Bu da aslında transandantal bir enerji. Which is also a product of Krishna's internal spiritual potency. Ve o da Krishna'nın içsel olan spiritüel potansiyelinin bir etkisi. And it's a completely different thing than the type of attachment or affection that we experience here. Ve bizim burada yaşadığımız o bağlardan ya da duygulardan tamamen farklı bir şey bu. And to make the distinction, we say that here in the world we can have attraction or affection. Ve bu ayrımı yapmak için de diyoruz ki burada biz bir cezbe oluşu yaşayabiliriz ya da bir duygu yaşayabiliriz bu dünyada. The things that we call love here in this world. Yani bunlar bu dünyada sevgi dediğimiz şeyler. I love my wife, I love my children, I love my car. Karımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum, arabamı seviyorum. So that love and that emotion that we feel, it's not real love by our definition. Ve bizim tanımımıza göre bu yaşadığımız sevgi ve bu duygular gerçek sevgi değil. It's only real attraction. Sadece bir çekim. Or affection. Ya da bir duygu. I'm just looking for other words. And love is a very, very powerful and extraordinary thing. Ve sevgi çok çok güçlü ve çok sıra dışı olan bir şey. That we can read about. Onun hakkında okuyabiliriz. But we will only be able to experience it once we actually come into the realm of bhakti. Ama bunu ancak Bhakti'nin alanına geldiğimizde deneyimleyebiliriz. What we experience here is like a abhas or a shadow. Burada bizim deneyimlediğimiz şey bunun bir gölgesi gibi. Whether it's to Krishna or to devotees or to gurus or family or whatever. Krishna'ya, adananlara, guruya ya da aileye karşı olsun, her neyse. We can use the word that affection is spiritual
when it's directed towards Krishna conscious things. Yani biz bu duygunun spiritüel olduğunu söyleyebiliriz. Krishna bilinciyle ilgili şeylere yöneltildiğinde. But it's not transcendental. Ama aşkın değil. Is that okay? Tamam mı? So if you read about love, real love, eğer sevgi hakkında okursanız, gerçek sevgi hakkında, and that's why we need these books, o yüzden de bu kitaplara ihtiyacımız var. then you get an idea of what it actually is. O zaman onun gerçekten ne olduğuna dair bir fikir edinebilirsiniz. How can we forget this love, this kind of love? I heard about there is a seed inside it about that, and how can we forget when forget this love? Forget? Forget. How can we forget the material love? No, this Bhakti love. How did we forget? Yeah. We forgot by identifying with this body. Biz bu Bhakti, yani o sevgiyi, içimizde olan o sevgiyi nasıl unuttuk? Biz bunu yani bedenlerimizle kendimizi özdeşleştirdiğimizde unutmuş olduk. Yes, the love isn't something external. Sevgi dışarıdan olan bir şey değil. It's nitya siddha svabhava. It's actually within us. Aslında içimizde olan bir şey. But it has been covered. Ama üstü örtülmüş durumda. By the material attachment in the form of this body and this world. Bu dünya ve bu beden şeklinde bulunan maddi bağlardan dolayı örtülmüş durumda. So this purification of senses, yani duyuların saflaştırılması, as the senses become purified, ve duyular arındıkça, then that love gradually starts to sort of unfold. Bu sevgi bir şekilde açılmaya başlıyor. But it can't really open until we actually get Krishna's mercy. Ama bu biz Krishna'nın merhametini edinmediğimiz sürece gerçek anlamda açılamıyor. Is that okay? Yes, we forget that love because we forgot about Krishna. Evet, unuttuk o sevgiyi çünkü Krishna'yı unuttuk. Okay, last one. Do we really have to forget, or we realize that kind of love and we live on that situation, but we conscious about the real love or inner love, or we break the chains of this love, material love, but if you find the real love, are there any ways to find the real love, or to get rid of illusion? Is it an illusion, right? Material love you mentioned is an illusion. The family love, the car love, this etc. We realize, but how can we get rid of this? Or we need to, do we have to need to get rid of this? He's asking how you become free from material love or attachment. Yani maddi bağlardan ya da sevgiden nasıl özgürleşebiliriz onu soruyor. Correct? Yeah. Yeah. So it's here, you become free from material designation. As you become free from the identity that I'm really not just the father, that is just the role that I'm playing, then you realize that I have a role, therefore I should act in the point of duty, but I'm not attached to family members in terms of their bodily identity. Yani burada maddi olan kimliklerden özgürleşmekten bahsettik. Eğer bir kişi bir baba olarak bir rol oynadığını bilirse ve onun kendisinin baba olmadığını bilirse, o zaman bu şekilde özgürleşebilir. They are just also some souls on a journey. Ve diğerleri olan ilişkilerinde onların da sadece bir yolculuktaki ruhlar olduğunu bilirse, By karma I came in touch with them. Ve karma sonucunda onlarla bağlantıya geçtiğini anlarsa, And
free from all designations. They're mine. Ve onların tüm maddi olan kimliklerinden özgürleşirse, yani zihninden. Why should I love this, I don't know, woman who's my life more than any other woman in the world? Yani ben bu eşim olan kadını niye diğer kadınlardan daha çok seveyim? Because I think she's mine. Çünkü ben onun benim olduğunu düşünüyorum. So when you become free from this I, which is this body, and mine, that I owe things, then that becomes the qualification for developing spiritually. Yani eğer bu ben düşüncesinden ve benim düşüncesinden, yani bir şeye sahip olduğum düşüncesinden özgürleşebilirsem, bu spiritüel olarak ilerlemek için gerekli niteliği sağlayacaktır. So two good words to remember: aham, mama, I and mine. Yani iki kelimeyi hatırlamak gerekiyor. Aham ve mama, ben ve benim. Janasya, mohoyam, aham memeti. These are the two traps. Bunlar iki tane tuzak. Something is mine and I am this body. Bu bir şeyin benim olduğunu düşünmek ve benim bu beden olduğunu düşünmek. But nothing is mine. Ama hiçbir şey benim değil. Everything belongs to Krishna. Her şey Krishna'ya ait. And we are spirit souls. Biz de ruh canlıyız. Is that okay? How about children or babies? How can we let them free of this situation? Can one say it in Turkish? For baby or we have children and how can we let them free? Çocuklar, bebekler varsa mesela onlardan nasıl bağımsız bırakacağız? Kendimizi mi? Evet. How can we free ourselves from our children or from our babies? You mean attachment? Yeah, how can we free ourselves when not the wife but from the children? Break out this attachment. It has just the right mindset. Bu sadece doğru bir zihin yapısı gerektiriyor. It's natural that you have an affection for all living entities. Tüm yaşayan canlı varlıklar için bir duyguya sahip olmanız doğal bir şey. But I should not let that attachment blind me to the fact that they are also, that baby is also just a stranger. Ama bu, o bebeğin de sadece bir yabancı olduğu düşüncesinde beni körleştirmemeli bu bağ. I see the body, but I can't see the soul. Yani bedenini görüyorum ama ruhunu göremiyorum. And when I have a baby, then I have responsibility to it. Ve eğer bir bebeğim varsa da bir sorumluluğum var demek. Because I have responsibility to living entities I bring into this world. Çünkü benim bu dünyaya getirdiğim canlı varlıklara karşı bir sorumluluğum var. So everything that goes along with that. Ve bununla ilgili olan her şeyi de idare etmek gerekiyor. But hopefully the main responsibility is Namo Chayata Samapitam Rityam. That hopefully I can show them the path of liberation. Ama gerçek sorumluluk şu ki, umarım ben onlara özgürleşmenin yolunu gösterebilirim. And much to be said about that, but everyone wants to have breakfast. Bununla ilgili söylenecek birçok şey var ama herkes kahvaltı yapmak istiyor. And then what's the program? Sonraki program nedir? There is another Chaitanya Prabhu's class after breakfast, and the weather seems okay, not much wind, and we can do the yoga. Who's doing the yoga? Who's the we? Well, is there no one here who knows how to do yoga? Şivaram doesn't know how to do yoga. Burada yoga yapabilecek, bunu bilen kimse var mı? Program nedir diye sordum onlara. İşte Ananda Chaitanya'nın dersi var. Sonra inisiasyon olacak. Okay, we'll talk about that. Okay, seems like 11:30. 11:30. 11.30'da inisiyasyon olacak. Ben bir sonraki sefer öğreneceğim dedi. Onun hakkında konuşacağız. That was during your class, Manjari's class. Bu Manjari'nin sınıfı sırasında olacak değil mi? My class moved to after lunch. Benim dersim öğleden sonra olacak. Okay, thank you very much. We'll continue then again from here. Çok teşekkürler. Yarın buradan devam edeceğiz. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Sri Gaur Nitai ki Jai, Jai Nitai Go Premanandi. Şivaram Svami Maharaj ki Jai.